Selamlar trader ve trader adayları ya da konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar, ben Ceyhun. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konumuzda tekrar kavuştuk arkadaşlar. Peki bugün birlikte ne öğreneceğiz? Tabii ki de teknik analiz süreci boyunca sürekli duyduğunuz trend çizgisi konusunu öğreneceğiz. Ve birlikte artık kendi trend çizgilerimizi çizmeye başlayacağız. Eğer siz de sabırsızlanıyorsanız o zaman uyarılarımızı yapalım ve başlayalım. Arkadaşlar, bir önceki derslerimizde destek ve direnç seviyeleri nasıl bulunur ve bunların mantığını anlattık. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Ama bu eğitimleri izlemeyen arkadaşlar lütfen önceki videolarımızı izleyip gelsinler ki temelimizi sağlam atalım. Şimdi gelelim trend çizgimize. Arkadaşlar, biz şimdiye kadar destek ve direnç seviyelerimizi bulmak için ne yapıyorduk? Hep yatay çizgiler atıyorduk ve bu şekilde para kazanmaya devam ettik. Şimdi bir üst levele daha çıkıyoruz ve bu sefer çapraz çizgilerle nasıl trend takip edilir bunu anlayacağız ve para kazanma seviyemize de level atlatmış olacağız. Hadi o zaman tekrardan hatırlatmalı bir şekilde grafiklerimizi açalım. Bu grafiğimizin hangi parite olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Bu bir forex ya da kripto veya İstanbul borsası grafiği olabilir. Bütün grafikler de aynı etkiye sahiptir. Biz öncelikle destek seviyemizi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Fiyatımız düşüş trendindeyken birden aşağıdan tepki aldığı nokta bizim destek seviyemiz oluyordu. Bu konuları sürekli tekrar ediyorum ki kafanıza daha iyi otursun ve kafamız karışmasın arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda görüyoruz ki fiyatımız buradan aşağı yönlü bir trend oluşturmuş ve tam bu seviyeden bir tepkiyle karşılaşmış. Demişler ki hop kardeşim, bu kadar düştüğün yeter. Ve burada düşüşün önünü keserek bir tepki göstermişler. Normal şartlarda biz ne yapıyorduk? Ya mumun kapanışına ya da fitilin en alt seviyesine yatay bir çizgi çiziyorduk. Ama burada şimdi onu yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü bu eğitimimizde biz trend çizgisini öğreneceğiz. Peki trend çizgisini çizmek için ne yapacağız arkadaşlar? Herkesin kafasındaki soru bu. Hemen o durumu da bir izah edelim o zaman. Düşüşün ardından ilk tepki aldığımız noktayı referans olarak cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki tepki aldıktan sonra fiyatımızda yukarı bir çıkış oluyor. Sonra ardından ikinci düşüşün de tepkisini almamız gerekecek. Burada gördüğünüz üzere fiyatımız yukarı çıktı ve ardından tekrar düşüşe geçti. Ve burada da bir tepki seviyesi oluşturdu. Yani bu da İkinci destek seviyemiz oldu ve bu ne demek? Artık trend çizgimizi çizebiliriz demek. Yani biz trend çizgimizi çizebilmek için iki destek noktasına ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman hemen çizelim. Buradaki ilk destek noktamızı hatırlıyorduk. Yani unutmuş olamayız zaten. Cebimize atmıştık. Peki çizgimizi nereden çizeceğiz? Bu tamamen işleme gireceğimiz hassasiyetle alakalı bir konu. Eğer isterseniz fitilin altından ya da mum kapanışından çizebilirsiniz. Ben şimdi mum kapanışından göstereceğim. İlk destek noktamızdan ikinci destek noktamıza doğru tabii ki orada da mum kapanışını referans alıyorum. Bu iki seviyeyi kesecek şekilde çizip çizgimizi olabildiğince uzatıyorum arkadaşlar. Ve ortaya bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Peki size sorarım arkadaşlar. Sizce bu çizgimiz destek olarak çalışmış mı, çalışmamış mı? Gördüğünüz üzere trader olma yolundaki bu serüvenimizde nasıl da sihirli çizgilerle paramızı kazanıyoruz görüyorsunuz. Bence fazla söze bile gerek yok. Önemli olan burada mantığı kavrayabilmeniz. Şu anda baktığımızda destek trend çizgimize fiyatımız nasıl da çarpıp yükselişlere başlamış ve burada traderlara güzel paralar kazandırmış. Peki sizin neyiniz eksik arkadaşlar? Artık bu eğitimi alan arkadaşlar da kesinlikle buralarda paralarını ceplerine koyacak. İşte o kadar arkadaşlar. Neyse, konumuza dönelim. Yine heyecanlandım. Sağ avucum hatta sol avucum hatta ikisi de kaşımaya başladı. Artık ne gelecekse. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere trend çizgimizi çizdikten sonra iki kere daha çizgimize değip sekmiş. Ama önümüzdeki zaman dilimine baktığımızda görüyoruz ki fiyatımız destek trend çizgimizi aşağı yönlü kırmış. Peki kırdığında ne olmuş? Fiyat daha da aşağı yönlü hareketler etmeye devam etmiş. Yani trend çizgimizin önemi bu kadar yüksek arkadaşlar. Burada bir hatırlatma yapmak isterim tabii ki de.
Biz şu anda destek trend çizgisi çizmeyi öğreniyoruz. Bundan dolayı da çizgilerimizi aşağıdan tepki aldıkları için mum çubuklarımızın altından çiziyoruz. Ve bu destek trend çizgimize çarpıp yukarı yönlü hareketler yapacak gibi olduğunda da işleme giriyoruz tabii ki de. Ne işlemine? Buy işleme. Bunları unutmuyoruz. Çizgimiz kırıldığında ise işlemden çıkmamız gerekiyor. Ya da kırıldıktan sonra sell işlemde açabiliriz. Bunu tabii ki analizimiz sürecince kontrol ederek yapacağız. Çünkü kırıldıktan sonra nasıl da bir düşüş trendi başladığını burada görüyorsunuz zaten. Şimdi de direnç trend çizgimiz nasıl çizilir onu anlatmaya çalışalım. Tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Direnç seviyemizi biz nasıl buluyorduk? Fiyatımız yükseliş trendindeyken yukarıdan tepki aldığı noktaya biz direnç noktamız diyorduk. Şimdi buradaki grafiğimize bir bakalım. Gördüğünüz üzere fiyatımız yükseliş trendinde tepkilerini almış ama tekrardan bir üst tepe daha oluşturmuş. Biz yükseliş trendinin en üst seviyesini görmeye çalışacağız ve burada görüldüğü üzere bu tepe artık fiyatın en üst tepesi olmuş ve bundan sonra tepeler bir daha bu tepenin seviyesine ulaşamamış. Peki biz trend çizgimizi çizebilmemiz için ne gerekiyordu? Bize 2 adet direnç tepki seviyesi gerekiyordu. Buradaki tepe ile ikinci tepeyi birleştirecek bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Evet ve bu çizgimiz direnç olduğu için mum çubuklarının üst bölgesinden çiziyoruz. Bunları unutmuyoruz. Dilerseniz mum kapanışlarından, dilerseniz fitilin en üst seviyesinden çizebiliriz tabi. Ben tekrardan burada yeşil mum kapanışından çizgimizi çizmeye başlayacağım. Ve ikinci tepemizdeki en üst yeşil mum kapanışı ile birleştirip çizgimizi uzatacağım. Evet yapalım. Evet burada görüldüğü üzere böyle bir trend çizgimiz oluştu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar direnç trend çizgimiz çalışmaya devam etmiş ve en sonunda fiyata direnemeyip kırılmış. Ve kırıldıktan sonra neler olmuş? Tabii ki de fiyatımız harikalar yaratmış. Biz de bir trader olarak trend çizgimiz kırıldığını gördükten sonra bu seviyelerden işleme girip nasıl da para kazandığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada fiyatımız trend çizgimize çarpıp aşağı düşebilirdi. Ama burada önemli olan fiyatımızı trend çizgisine yakın yerlerde takibe almak ve hangi işlem gerekliliği duyuluyorsa ona karar vermek ve artık bir trader olarak burada da paramızı cebimize koyacağız demektir. Peki bu çizgileri kolay görebilmek için arkadaşlar ne yapmamız gerekecek? Tabii ki de bol bol pratik yapmamız gerekecek ve birkaç aya artık çizgi çizmeden bile bu seviyeleri kolayca anlayabileceksiniz. Umarım sizler için bu eğitimde de faydalı olabilmişimdir. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize ve bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu serimizin devamına kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda en çok kazandıran formasyonları ve indikatörleri derleyip toparladığım e-kitabım çıktı arkadaşlar. Bu kitabın sizlere gerçekten çok faydalı ve yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Çok küçük fiyatlarda katıl butonu üzerinden temin edebilirsiniz. Açıklama bölümünde ise diğer teknik analiz videolarımıza ulaşabilir. Günlük haber ve analizleri paylaştığımız ücretsiz Telegram kanalımıza üye olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, tabii ki bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşçakalın arkadaşlar. Ceyhun söyledi hadi karar verin. Hadi aklını kullan bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi dinlersen, tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.